Odysseus İtaka'ya döneceği yolculukta bütün filosunu parça parça kaybetti, eve ise tek başına ulaştı. Asıl soru bu. Bu 10 yıl gerçekten bir lanet miydi, yoksa Odisseya denizin gerçek korkularını canavarlarla mı anlattı? Şiir baştan başlamaz. Odysseus'u Kalipso'nun adasında, dönüşün sonuna yakın bir anda açar. Büyük felaketleri sonra Odysseus'un kendi ağzından dinleriz. Bu yüzden elde dümdüz bir rota değil, kırılmış bir hatıra var. Yine de kayıpların sırası net. İlk darbe Kikones kıyısında gelir. Odysseus her gemiden 6 adam kaybettiğini söyler, hemen ardından Lotus yiyenler çıkar. Burada tehlike kılıç değildir. Adamlar Lotus yer ve eve dönme isteğini bırakır. Odysseus onları kıyıdan sürükler, gemiye bindirir, oturtur, bağlatır. Daha yolun başında hikaye şunu kurar, insanı evinden koparan şey bazen ölüm değil, isteğin sönmesidir. Sonra mağaranın ağzı kapanır. Polifemos kayayı girişe dayar, adamları içeri hapseder, bazılarını yer. Odysseus kaçışı kaba güçle değil, planla kurar. Devi kör eder, adamlarını koyunların altına tutundurur ve dışarı çıkarır. Fakat asıl kırılma kaçıştan sonra gelir. Polifemos, Poseidon'un oğludur. Odysseus adını haykırdığı anda deniz şiirin kendi mantığında kişisel bir düşmana dönüşür. Peki eve en çok yaklaştığı an hangisi? Canavarların olmadığı an. Aiolos rüzgarları bir torbaya kapatıp verir. İthaka görünmeye yaklaşınca Odysseus'un adamları torbayı açar. Gemiler geri savrulur. Burada felaketi merak, yorgunluk ve güvensizlik başlatır. Sonraki soru da buradan çıkar. Bu filo ne zaman gerçekten bitti? Laistrygon limanında. Devler kayaları gemilere yağdırır, bütün filo parçalanır. Yalnız Odysseus'un gemisi limanın dışında kaldığı için kaçar. O andan sonra dönüş artık bir kralın filosu değildir. Dar bir güverteye sıkışmış son artık olur. Ama tek gemi kalınca yol kısalmaz. Eurilokos, Kirke'nin evine giden gruptan geri dönüp dehşeti anlatır. İçeri giren adamlar domuza çevrilmiştir. Hermes, Odysseus'a büyüye karşı koruyucu bitki verir. Odysseus, Kirke'nin karşısına bununla çıkar. Sonra birkaç gün değil, 1 yıl orada kalır. Ayrılma vaktini Odysseus'a adamları hatırlatır. Demek ki bu yolculuğu uzatan şey yalnız saldırı değil, oyalanmadır. Kirke bir sonraki kapıyı da açar. Odysseus ölüler ülkesine iner ve Teiresias'tan tek bir uyarı alır. Helios'un sürülerine dokunma. Bu uyarı yolun geri kalanını bir çizgi gibi keser. Sirenler geldiğinde Odysseus şarkıyı duymak ister, adamları kulaklarını balmumuyla kapatır, onu direğe bağlar. Ardından dar geçit gelir ve Scylla 6 adamı gemiden koparır. Burada denizcilik korkuları ile mit aynı görüntüye yapışır. Tehlikeli boğazlar, akıntılar, kayalık geçişler gerçek deniz deneyimlerine benzetilebilir. Ama bu benzerliği kesin bir haritaya çeviren tek bir kayıt yok. Zaten şiir buna izin vermez. Aynı anlatı Lotus yiyenleri, Kirke'nin dönüşümünü, ölülerle konuşmayı ve sirenlerin ezgisini aynı ağırlıkla taşır. Bazı sahneler gerçek deniz tehlikelerini büyütüyor olabilir. Kimse bu durakların hepsini tek tek tarihsel koordinata bağlayamadı. Son kırılmayı açlık getirir. Eurilokos, Helios'un sığırlarını kesmeye adamları ikna eder. Bunlar sıradan sürüler değildir. 7 sığır sürüsü, 7 koyun sürüsü ve her birinde 50'şer baş hayvan vardır. Yasak çiğnenince gemi Zeus'un yıldırımıyla parçalanır. Şiirin inanç dünyasında ceza açıktır. Tarihsel düzlemde ise elde yalnız sonucun kendisi kalır. Mürettebat dönmez, Odysseus tek başına sürüklenir. Ve en sert dönüş burada gelir. 10 yıl boyunca kürek çeken, savaşan, bağıran, direnen adam İtaka'ya kendi gücüyle son adımı atmaz. Fayaklar onu uyurken kıyıya bırakır. Bu yüzden Odysseus'un yolculuğu kapanmaz. Hikaye bize kesin bir rota vermek yerine başka bir şey bırakır. Denizdeki korkunun, suçun, açlığın ve gecikmenin nasıl canavara dönüştüğünü. İtaka'ya varan şey zafer değil, geriye kalandır.